Kuşların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün biz kızlarla yine toplandık ve mutlu ve sağlıklı ilişkiler kurabilmeyi konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hem hepiniz hoş geldiniz hem de kızlar siz de hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. İyiyiz. Bir hafta daha yepyeni bir konuyla ne konuşacağız acaba? Ben de merak içerisindeyim. Hadi bakalım. Bu açıklama olarak. Programa girmeden önce yaptığımız dedikodulardan bahsetmiyorum. Ona evet. spor. Evet. Ama ilişkiler konusunda herhalde en önemli şey iletişim mi? Ve ilişkilerden kastımız ne? Yani çift ilişkisi mi? Belki bugün onu konuşalım değil mi? Böyle ailevi, aşk, çoluk, çocuk, işte iş arkadaşı, bütün ilişkilerden bahsedebiliriz aslında. Aslında dediği gibi genel hepsi ama tabii ki ikili ilişkiler bunun içerisinde daha çok yer alabilir. Ben şeyle başlamak istiyorum aslında. Bu 4 anlaşma kitabında bahsedilen 4 madde var ya. Hı-hı. Onunla başlamak istiyorum. Çünkü orada bu sayacağım 4 maddeyle beraber aslında yaşamımızın kontrolünü kendi elimize almış oluyoruz. Kendimizle güçlü bir ilişkimiz olmuş oluyor. Dolayısıyla diğerleriyle de bu diğerinin kim olduğu hiç önemli değil. Diğeriyle de mutlu, sağlıklı ilişki kurabilmenin sırrı sanki orada yatıyor gibi düşünebiliriz. Harika. Bunlardan birincisi kullandığım sözcükleri özenle seç diyordu. Evet. Çok önemli. Onları ayrı ayrı şey yapalım. Sadece şimdi söylüyorum. İkincisi hiçbir şey kişisel algılama. Üçüncüsü varsayımda bulunma. Dördüncüsü daima yapabildiğinin en iyisini yap. Bunlarla beraber dediğim gibi biz kendi yaşamımızın kontrolünü elimize almış oluyoruz. Dolayısıyla diğer insanlarla da iletişimimizi, ilişkimizi daha güzel oluşturmuş oluyoruz diyebiliriz. Kelimelerini özenle seç. İkincisi neydi? Evet. İkincisi hiçbir şeyi kişisel algılama. Kişiselleştirme. Üçüncüsü varsayımda bulunma. Varsayım. Daima yapabildiğinin en iyisini yap. En iyisini yap. Harika. Aynen. Bunlara ayrı ayrı değiniriz, beraberce değiniriz. Hı-hı. Şöyle de bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra sözü belki Gülden ya da sen alırsınız. Hı-hı. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi ilişkileri kurarken biz ve karşımızdaki kişi ikimizin arasında şimdi benim bir enerji alanım var. Onun bir enerji alanı var. Bir de ortada ilişkimizin enerji alanı oluşuyor. Buradaki hepsine bir daire olarak bakarsak buradaki ortak enerji alanının bizim ilişkimizle beraber büyüdüğünü ve küçüldüğünü düşünelim. Biz orayı ne kadar içsel kaynaklarımızla doldurabiliyorsak, sevgi, güzel besliyorsak, dinleyebiliyorsak, anlayabiliyorsak karşı tarafı, orası sanki büyüyor daire. Ne kadar bunları yapamıyorsak ve o birinci söylediğim kendimizle olan ilişkimizi sağlam kuramadıysak, diğerine de zaten kuramıyoruz kısmında da yine beslenmiş oluyor. Dolayısıyla orası güçleniyor ve genişliyor. Öbür tür tam tersini düşünün, daralıyor. Yani bizim buradaki hedefimiz birincisi kendimizle olan ilişkiyi güzel kuracağız. Kendimizi seveceğiz ki başkasını da sevebilelim. Evet. İkincisi de güzel dinleme. Aslında en çok ihtiyacımız olanlardan bir tanesi dinlenmekmiş. Hani anlaşılmaktan bile önce dinlendiğini bilmek kişiye çok büyük huzur veriyor. Beni dinliyor. Beni anladıdan önce bakın dinlemek çok önemli. Ben bu şekilde bir giriş yapayım. Sonra yine alırım sözü. Çünkü dinlemek karşımızdakine gösterdiğimiz saygı ve şefkatin bir alameti farikasıymış. O yüzden bence de dinlemek kısmı çok önemli. Anlamasanız bile dinleyin. Anlamaya çalışmak gibi oluyor. Anlamanın birinci adımı zaten. Yani aslında şöyle değil mi? İlişkiler deyince benim de aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Böyle insanları bu hayatta en çok mutlu eden ve en çok mutsuz eden şeylerin başında kurduğu insan ilişkileri geliyor. Yani bu bir aşk ilişkisi olabilir, bu ana baba ilişkisi, çocuk ilişkisi ya da işte bir iş arkadaşlığı. Ne kadar bu ilişkileriniz kaliteliyse, bir düzeye taşıdıysanız hayattan aldığınız o nasıl diyeyim ruhsal tatmin de
o derece yükselir. Bu ilişkileri çok böyle sağlam, güzel temeller üzerine oturtmak gerekiyor. Tabii her zaman çok kolay değil çünkü hepimizde şu var. Bakın, ilişkilerin belki de en temel problemlerinden biri çoğunlukla karşı taraftan beklemek. Her şeyi ilk adımı o atsın. İşte bana değer verirse önce o değer versin. Hayır, ben çok fazla hemen kendimi sunmayayım. Yani tabii ki okey ama gerçekten o ilk adımı atma kısmı da çok önemli. Fakat bunun da daha bu evvelinde hani şu çocukluk kısmımıza inersek aslında sağlam ilişki kurma kısmında ya bir bebek doğduğunda aslında psikolojik olarak 3 temel şeye ihtiyacı vardır. Sevgi, saygı ve güven. Yani ebeveynleri değil mi? Bakım verenleri onu sevmesini bekler. Yani ebeveynleri tarafından sevilmeyi bekler. Bu sadece şey için değildir ama böyle mutlu, o sıcacık aile tablosu için değildir. Çocuk burada şunu öğrenir. Ben sevilmeye layık biriyim. Bakın bu çok önemlidir. Çünkü kendini sevilmeye layık görmeyen insan hakikaten en büyük sorunlardan birini yaşar değil mi ruhsal olarak? Yani kendi kendini bu anlamda sevilmeye layık görmez. Saygı kısmına geliyorum. Saygı kısmında da bazen hani biz o çocukları, hepimizin çocuğu var burada, öyle bir sahipleniyoruz ki o çocukların kendi kararları olamaz. Hep deriz böyle ya çocuklar bir birey olmalı. Fakat o bireyselleşmelerine de çok fazla izin vermeyiz bir yandan. Çocuğun sınırlarına saygı göstermeyi bilmemiz gerekiyor. Yani çocuğun sevgi ve saygı deposunu doldurmamız gerekiyor. Saygı da niye önemli biliyor musunuz? Yani yeri geldiğinde şunu diyebilmemiz gerekiyor. Evet, senin yaptığın bana uygun değil ama senin bu yaptığını hani saygı duyuyorum. Saygıyla karşılıyorum. Çünkü çocuk şunu diyecek. Belki ilerideki hayatında diyecek ki ben bir sorunu tek başıma çözebilirim. Her zaman işte ebeveynime ihtiyacım yok. Ve güven. Bireyselleşmeyi oluşturabilmiş oluyor orada. 3 ayağı var bence hani o sağlıklı ilişkilerde kişilerin doldurması gereken depolarında ve güven. Yani bir bebek nasıl ister? İşte her ihtiyaç duyduğunda annesini babasının yanında görmek ister. Ona ulaşabileceğini, o söz verdikleri gibi her zaman buradayımı çocuk görmek ister. Bu çocuğa ileride ne öğretir? Gerçekten eşine, işte sevgilisine, iş arkadaşlarına güven duyabileceğini öğretir. Çünkü o temeli henüz sarsılmamıştır aileden. İşte sarsıldığı noktalarda o çocuğun o üçlü deposu çok dolmuyor. Şimdi tamam, çocukken bunlara ihtiyaç var ve doluyor ama yetişkinlerin de aynı depolarının hala doluyor olmasına ihtiyaç vardır. Yani biriyle karşılaştığınızda, bir ilişki yaşadığınızda, bu ilişki ne ilişkisi olursa olsun, öncelikle o kişilerin bu depolarını biraz doldurma odaklı olmalıyız. Tabii o da sizin depolarınızı. Hiçbir şey tek taraflı değil. Yani siz ama önce vererek bir başlayın bakalım karşıdan neler gelecek. Hani şunu derim hep böyle, karşınızdakinin çok ciddi bir ruhsal problemi yoksa gerçekten siz ona vermeye başladığınızda emin olun geri dönüşlerini göreceksinizdir diye düşünüyorum. Saygı kısmında bir şey ekleyebilir miyim? Saygıdan bahsettin ya, çok önemli. Yine dediğimiz gibi bu ilişkileri genel olarak düşünebiliriz. Her ilişkide mutlaka tartışma olabilir. İlla herkes birbirine hep evet demek zorunda değil, onaylamak zorunda değil. Ama bu tartışmayı boyutlandırmadan, o birinci madde vardı ya, kelimeleri özenle seç, sözcüklerini diyor. Sözcüklerine dikkat et. Saygı çerçevesini seçersen hakarete varmayacak ya bir karı koca arasında benim mesela kendi evliliğimde de en büyük özen gösterdiğim şeylerden bir tanesi seçtiğim kelimeler gerçekten. Sonra yüzüne bakacağım insana seçtiğim, kullandığım kelime çok önemli. Evet. Onu tolere etmek çok zor ama tartışmayı hatırlamazsın, o kelimeleri hatırlarsın. Evet. Dolayısıyla hakaret etmeden, kırmadan, kötü söz söylemeden, egona yenilmeden tartışabilirsen, egonu değil de ilişkini düşünürsen, burada egon mu, ilişkin mi önemli? Mutluluk mu, haklılık mı, değil mi? Aynen. Haklı olmak mı istiyorum, mutlu olmak mı istiyorum? Mutlu olmayı seçiyorsam burada bu tartışmaya biraz böyle ara verip üstünü bastırıp bir şekilde yolumuza devam etmeyi mi seçiyoruz kısmı önemli. Ama şimdi orada altına sürdüğünüz şeyler birikip daha büyük patlamasın. Yanlış mesajlar da vermeyelim. Ya. Konuştuk ama tartıştık. Evet, tamam. Kelimelerimize dikkat ederek tartıştık. Tamamen böyle üstünü örtmedik. Sadece olay uzuyorsa orada kesmeye çalıştık.
Bir de şey önemli bakın. İletişimde duygularını söylemezsen sen karşı tarafa, duygularını hissettirmezsen, ben şimdi endişeliyim, korkuyorum, ne bileyim başka Çok ne önemli. olabilir, sıkıntılıyım gibi duygularım var mesela. Ben bunları söylemiyorum da partnerime ya da diğer normal arkadaşıma vesaire. Bunu söylemiyorum da başka şekilde başka şeyler yapıyorum. Diyorum ki beni gör, beni anla. Anlamıyor musun? Ben endişeliyim diyorum. Anlamaz. Anlamaz. Onu bir şekilde ifade etmem Refleksiyon gerekiyor. onun adı değil mi? Hiç sen istediğin kadar İletişimi at yani. iletişimde açık ve net olmamız gerekiyor. O öbür türlü olduğu zaman işte beni anlamıyor, beni görmüyor gibi sıkıntılar çıkabiliyor. Daha küsmüş, dağın haberi olmamış. Haberi olmamış. Ya da tavşan mıydı o daha küsen neyse. Tavşan. Ya şey ama Zeynep şey dedi ya hani herkes gerçekten her ilişkide her zaman aynı şeyi düşünmek zorunda değil. Hatta bazen ben eşlerde bununla ilgili çok güzel bir şey dinlemiştim. Hani zevç ve zevce aslında hangi kökten gelir biliyor musunuz? Ayakkabının iki teki demektir. Yani şimdi o ayakkabı bir yolda yürüyeceksiniz. O tek ayakkabıyla yürüyemiyorsunuz ama asla ayakkabılar aynı da değil. Bakın biri bir tek ama yürümek için ikisine birden İkisine de ihtiyacınız ihtiyaç var. var, değil mi? Evet. O yüzden gerçekten o zevcenin bile hani o düzgün aynı yolda yürümesi için sadece aynı fikirde olmaları, aynı kalıplarda olmaları gerekmiyor. Birbirlerine saygı içerisinde yola devam etmeleri gerekiyor. Çok güzel bir örnek verdin. Çok güzel. Aynen. Hani adım atarken bile önce bir yeri atıyorsun, diğerini atıyorsun. Bu sıra olmazsa 2 tane üst üste atsam mesela düşecek gibi olursun. O yüzden Ahenk değil mi? ahenk Oradaki çok ahenk. önemli. Bu da şey gibi oldu o zaman da hani bu siz depoları dolduracaksınız karşınızdakinin ama karşınızdaki de sizin depolarını Tabii. dolduracak. Karşılıklı bir şey yani oradaki o eşitlik güzel bir şey. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz bu arada. Şey gibi. Mutlu ve hani sağlıklı iletişim ya da ilişkilerin aslında kendi mutluluğumuzla ve kendi iletişimimizle alakası var gibi. Yani sağlıklı, ben kendimle mutluysam, sağlıklı bir ilişki kurabiliyorsam, çevremle de mutlu ve sağlıklı bir ilişki kurabiliyorum. Ön yargı yapıyorsam, çünkü onun kafasına girmediğin halde onun adına niyet yürütebiliyorsun. Bu da çok tehlikeli ilişkilerde ilişkiyi bozan. Bir de Zeynep'in bu şeylerine bayıldım. Matematik küre neydi? Yuvarlaklarına. Evet. Mesela bir yuvarlakta ben varım, diğerinde o var. Bu birbirine ne kadar kaynıyor? Oradaki büyüklük ne kadar? O da birbirimizle paylaştığımız paylaşımlarımız. Paylaşım ne kadar büyük? Paylaşma. Hani şey vardı ya, matematikte kümeler vardı ya. O birleşik alan ne kadar paylaşırsak o kadar daha genişliyor. Kendimize kalan alan daha az kalıyor gibi hissettim. Daha az bir paylaşım varsa da daha küçük ortak bir kümemiz var gibi hissettim. O da görselleştirince gözüme güzel geldi. Yani paylaşım aslında o zaman ilişki kurduğumuz kişilerle çok kıymetli. Orada da denge yatıyor yine. O paylaşım alanını büyütmenin de mesela ikili ilişkilerde kadın erkek olarak düşünürsek baskı yapmamak birbirine. Özel alanına saygı duymak mesela. Bunlar da çok önemli. Hani bir taraf kendi arkadaşlarıyla biraz zaman geçirmek isteyebilir, bir deşarj olmak isteyebilir ya da evdeyken de özel hobisine vakit ayırmak ister vesaire. Dışarı çıkar. Ya anlatabildim mi? Oradaki baskı ve o özel alana saygı da çok önemli. O ortak alanı da besleyen şeyler bunlar diye düşünüyorum. Benim dediği gibi hani bu sınırlara sahip çıkmak. Evet şey hatta sen özel alan deyince bununla ilgili böyle bir kirpi metaforu anlatılır. İşte iki kirpi soğukta kaldığı zaman ısınmak için birbirlerine çok yaklaşıyorlar. Çok yaklaştıklarında birbirlerine dikenleri batıyor. Uzaklaştıklarında bu sefer ısınmak bir problem haline dönüşüyor. O yüzden sağlıklı ölçülü mesafeyi koruyabilmek lazım. Yani aynı bu şekilde çok uzaklaşırsak denge, evet. Yaşayacağımız güzelliklerden uzak kalırız. Çok yaklaşırsak bu sefer gerçekten o dikenlerimiz kim olursa olsun birbirimize batmaya başlar. Doğru. Çok güzel bir örnek. Anne babayla da olur, işte eşle de olur, çocukla da olur. Yani hani o yüzden birazcık o özel alan kısmına herkesin birbirine bu anlamda saygı duyması gerekiyor. Öfke konusu var ya mesela. Öfkenin en büyük sebebi benim özgürlük alanıma, yani sınırlarıma girilmesi, beni en çok sinirlendiren, öfkelendiren benim
sınırlarımın aşılması. Birisi de 2 taneymiş. Bir tane Birisi daha de çıktı diye. bir tane daha birisi de mesela senin özgürlük alanına, sınırlarına dahil olmak istiyorum ve sen izin vermiyorsun ya. Hı hı. Ona da aynı öfkeyi gösteriyormuşum. Yani ben hem kendi özel alanıma girilmesine çalışıldığı zaman kızıyorum. Bunu bildiğim halde kendim karşı tarafınkine girmeye çalışıyorum. İzin vermiyorsun diye ona da kızıyorum. Böyle bir kısır döngü içerisinde bizim ikili ilişkilerdeki öfkelerimiz. Aslında o Şimdi yüzden sınır belki başkası da senin sınırını ihlal ediyor ki sen de gör bak nasıl bir duyguymuş diye. Belki onu fark etmemiz için hani diyorlar ya yani karşımızdakiler bizde olan bir şeyi aynalamak için karşımızdalar ya da yaptıkları aynen. bizdeki bir şeyi orada fark etmemiz için yapıyor oluyorlar kısmında. Bu çok güzel denk geldi bu örnek. Onu fark ediyor olursak belki de insanlar bizim sınırlarımızı aşmıyor olur ve biz de başkalarınınkine taşmıyor oluruz. Kesinlikle. Yani mesela Fevri davranmadan, Hı hı. pardon, fevri davranmadan böyle acele edip birden çıkışmadan dinleyerek, bekleyerek bütün çocuklarımızla olan ilişkilerimizde de diğerleriyle olanda da bir de paylaşım alanlarımızı artırmak, o anı yaşamak var ya, o birlikte işte hobiler paylaşmak, sinemaya gidilecekse sinema, bunun adı her neyse, o alanların da artırılması ilişkiyi yüksek ölçüde besleyen şeyler diye düşünüyorum. Hı hı. mesela hani çiftlerde de genelde şöyle bir sorun var. İşte çiftler, bu şimdi tamamen evlilik ya da sevgililikten bahsediyorum. Hı hı. Önce o düzelsin, değil mi? Önce o hatasını telafi etsin. Aslında buna biraz bazen Buraya şöyle bakmak. gelecek o özürü dileyecek. Tabii O kedi buraya gelecek vardı ya. buraya gelecek. Şöyle, ben asla alttan almam falan. Ya ben hep haklıyım. Ya arkadaş, her zaman haklı olamazsın. Yani Yok. bunu diyene bazen şunu demek lazım ya. Yani kim sorumlu kalacak? Bunun sorumluluğunu kim alacak? O ilk sorumluluğu, ilk adımı atmanın sorumluluğunu kim alacak? Böyle baktığınız zaman Kim bu kadar, alıyor o sorumluluğu? Hadi size sorayım. ben söyleyeyim mi? Benim Hı. karşılaştığımda genelde kadınlar alıyor. Bence de en çok seven alıyor. Kadın erkek ayırmayayım. Oo, oo, oo. Hmm, Bu çok güzel oldu. bilemiyorum. Her ilişkinin dinamiği farklıdır. Birinde o öyledir ama diğerinde Ama az önce dedim olmayabilir. ya haklı olmak mı, mutlu olmak mı? Hani orada diyordum ya Yani egoları şey yapalım. Evet, Demek evet. ki en az ama egosu olan o ya da sevgisi işte egosunun üstünde olan insan ilk adımı atıyor diye düşünüyorum. Ya şey de değil ama hani bu hep karşı taraf versin versin de değil. Hani o ilişkilerde eşitlik de çok önemli. Hı hı. Yani nasıl diyeyim? İşte karşınızdaki, bakın, eşitlik derken birebir aynı ölçüden bahsetmiyorum ama karşınızdaki atıyorum size 5 adım atıyorsa ya siz de 4 adım atabilin. Ya da işte bir ilişkinin sorumluluğunu %60 biri alabiliyorsa %40'ını da diğeri almalı. Hı Şimdi hı. bu denge bozulmaya başladığı anda bu sefer o çok veren, işte ilişkinin atıyorum %90 o iteklemesini sağlayan kişi tükenmeye başlıyor. İşte o noktadan sonra da problemler ileri geliyor. Bu sefer hani şu var, hani veriyor, 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 tükeniyor. Artık verecek bir durumu kalmıyor çünkü. Bu saçımı noktadan süpürge ettim diyor. Ondan sonra yani etme, cevap yok. değil mi? Etme. Yani hani bu noktada baktınız ki bu noktadasınız. Bunu güzel bir şekilde ifade edip ilişkinin daha sürdürülebilir hale gelmesini de tabii ki sağlayabilirsiniz. Bu yine iki insanın arasındaki bir durumdur tamamen. Ve şey de diyeceğim size, hani iletişim kısmı o kadar önemli ki bazen hep şunu yaparız. O anlasın ya. Bana ne? Hani böyle bir trip atarız. Yani hani bana ne, her şeyde ben mi söyleyeceğim canım? Yani biraz da o düşünsün falan. Hı Ya hı. Ya işte burada kadınların daha çok yaptığı Hı hı. o hani az önce ben dedim ya işte duygusu bir şeydir ama Hı hı. davranışı başka bir şeydir. Beni anlasın diyor. Bu Evet. görevi karşı tarafa veriyor yani. Beni anlasın ve benim içimi okusun diyor. Öyle bir şey yok. Yapılmıyor maalesef. Bu karşı tarafı sinirlendiriyor da bazen. Yani anlamıyor çünkü. Anlamıyor. Diyor ki ya bu ne? Bu şey ne tribine Ama az atıyor? önce kendimiz dedik ya başkasının için okumaya çalışmayalım. Belki onların yaptığı doğrudur. Okuyamıyor yani. Kimse kimsenin için okumak zorunda değil. Öyle bir beceri Zaten geliştirmek zorunda okusun değil. O yüzden demiyoruz. sizin kendi duygularınızı güzel bir şekilde Hı. ifade edebiliyor olma kabiliyetiniz olmalı.
Aynen Kesinlikle. öyle. Zaten biz ben onu söylerken Hı hı. Hı hı. bunun doğru olmadığını Hı hı. söylüyorum. Yani Yani, ben duygularımı net ifade etmeyeceğim ama karşı taraf benim Anlasın. içimi okusun, anlasın. hı Bunu hı. yanlış olarak söylüyorum ben. Evet, Doğru yanlış. değil. Tabii Sen tabii. kendini doğru düzgün ifade etmelisin ki başka bir sorunun var değil mi? Karşına alırsın, eşinse, arkadaşınsa. Ben açıklamak istemiyorsan da bunu konu olarak çok detaylı açıklamayabilirsin ama duygum şu, ben gerginim biraz. Bunu anlatırsın. Mesela ben eğer konuşurken çok temper'ım artacağını düşünüyorsam, mesela çok yükseleceğimi düşünüyorsam mesaj atmayı seviyorum, yazmayı. Ama ben bir psikologdan dinledim. Eşler mümkünse mesajla tartışmasın diyordu. Tamam, onu da bir deneyelim. Ben de Vallahi bu öyle diyor. noktada dijital iletişime hani eş, arkadaş çok şeyim. Ya çünkü anlatamıyorum. Yani mesela bazen hatta şey diyorum. Ya demek ki bu diyorum benim beceriksizliğim. İşte diyorum ki ben burada şaka yapmıştım. Bana Emoji koymuyor musun? Emoji koyunca anlıyorlar. bazen kendi oğlum bile diyor. Sen şaka yapma anne. Şaka yapamıyorsun. Yani o yüzden hani dijital iletişimde ben kendimi çok ifade edemiyorum ya. Çünkü Hı orada mimiğimi görmüyor, jestimi görmüyor, ne yaptığımı anlamıyor. Ben gülüyorum onu yazarken ama karşıdaki bunu öyle ciddi anlayabiliyor ki. hı. O yüzden hep diyorum WhatsApp pişmanlıktır. Ya benim için böyle oldu en azından. Evet, yani sesli mesaj aslında en güzel. Dediğin gibi duygunu da geçirebiliyor ses tonunda. Ses Orada tonu. sertlik varsa sertlik, yumuşaklık varsa yumuşaklık, onu görebiliyor. Ama şeyden bahsediyorum. Hani diyelim çok yükseldiniz ve karşı taraf illa bir cevap bekliyor. Hani şu an konuşmak istemiyorum dediğiniz noktada da, çünkü karşı taraf bu sefer duvar ördüğünüzü düşünebiliyor ve o öbür tarafta tam sen duruyorsun sakinleşmek için ama bu sefer o köpürmeye başlıyor olabilir. Oralarda kısa ufak tefek bir açıklamalar işe yarıyor. Bize yarıyor yani dermiş. Bu tabii bu Güzel. güzel bir şey. Evet. Ya bir şey daha söyleyeceğim aklıma gelen bu arada. Hani böyle ikili ilişkilerde yapılan belki en büyük hatalardan bir tanesi de şudur. Ya da benim belki hatalı gördüğüm bir şey diyeyim. Böyle çok iddialı bir cümle kurmayayım ama eleştiri kısmı. Yani şöyle yapıcı eleştiri diyoruz biz bunun adına bazen. Ya yıkıcısından zaten hiç bahsetmiyorum ikili ilişkide ama yapıcı. İşte şöylesin bunu. Ya şimdi bu yapıcı eleştiri bir süre sonra yıkıcı olmaya başlıyor. Yani bu eleştiriyi yaparken mesela şöyle bir taktik veriyorum ben bazen danışanlara. Diyorum ki şunu yapın. Bir de övgüde bulunun. Bir de takdirde bulunun. Yani o takdirle bu sefer o karşıdaki kişi kendini çok kötü hissetmiyor. Ama sürekli eleştiri, eleştiri, eleştiri. Şey Yani var ya, NLP'de sandviç tekniği var ya, koçlukta da kullanıyorsunuzdur muhtemelen. Aynen. öyle. Yani hani onu bir şekilde tam o eleştirinizi yapın. Okey ama bunu böyle daha dengeli, o ilişkiyi de daha sağlıklı muhafaza edebilmek için bir takdir, bir övgü, karşıdakini biraz böyle yükselten bir şey de Bir de yapılabilir diye şöyle bir şey var düşünüyorum. eleştirilerde. Kişiye değil o eleştiri yapılması gereken. Onu karıştırıyorlar. Kişiye direkt Tabii, eleştiri yapıyorlar. Ama aslında olaya bir eleştiri varsa kişi zaten onu üstüne almaz. tabii Ama tabii. bütün kavgaların çıkma sebebi aslında olaya değil, direkt kişiye. Mesela bir şey birikiyor, birikiyor. Bu hani sevgililerini konuşurken de vermiştim galiba bu örneği. İşte bulaşık yıkaması gerekiyor mesela eşlerden birinin. Birinciyi unutuyor, ikinciyi unutuyor. Üçüncü de mesela demiyor ki sen bugün yine bu bulaşıkları yıkamayı unuttun diye bunu belirteceğine. Sen zaten hep böylesin. Sen her şeyde zaten Yani böylesin. genelliği orada. Evet, Bulaşıktan Evet. evet. çıkıyor olay başka yerlere de gidiyor. Aynen. Evet, o Aynen. Yani zaman aslında şey gibi, onun değil mi? ipin ucu kaçıyor yani. Hı hı, Tabii şey gibi böyle ya evin işte çatısı akıyor. hı E, hı. işte diyor ki kadın ya bunu işte yaptıralım edelim. İşte adam ya dur kova koyalım. Dur şunu yapalım. Dur bunu yapalım. Kadın bir gün pes ediyor ve yaptırıyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? O erkeğe de saygısı kalmıyor. Sonra işte o bulaşık makinesini boşaltmaktan kavga çıkıyor. Sen boşalttın ben koydum derken. Bardağı taşıran son damla gibi yani. Aynen. Bu arada bulaşık makinesini de bence erkekler doldurmalı. Hani onların mühendislik şeyleri daha güçlü. Erkekler doldursun. Daha böyle bir mühendislikle, daha kullanı, daha ergonomik bir şekilde. Buradan Diyorsun. e, beylere de söyleyeyim ya. O daha çok onların işi gibi. Geliyor diyorsun. Güzelmiş. Evet. Yani bu ayrım dediğin gibi iki kişinin birbirini çok iyi tanımasıyla alakalı. Kim hangisini daha kolay yapıyorsa, o evin içinde işlevsel gelecekse
onu yapıyor olması o işi, yani o evdeki refahı uzatıyor. Yani nasıl diyeyim, bir Hı. angaryaya dönmüyor o işler. Çünkü herkes yaptığı işten memnun ve Tabii tabii. yapabiliyor rahatlıkla olduğu için. Onları ayrı bir konuda konuşalım. Ama şimdi dediğiniz Hı gibi hı. mutlu ve sağlıklı bir ilişki kurmak için çok güzel başlıklar saydınız. Onları tekrar sayalım. Ne dediniz? İşte kelimelerimizi konuşurken Özellikle. seçelim. Hani bu Hı hı. karşımızdaki bir iş arkadaşımız da olsa, çocuğumuz da olsa, eşimiz de olsa seçelim. Sözcüklerin gücü her zaman çok önemlidir ya. Hı hı, Çok olumsuz bir şeyi bile hı hı, anlatırken seçtiğin kelimelerle aslında, hatta o şeyde diyor ki, Dört Anlaşma kitabında hı hı, sözcükler büyüdür diyor. Sözcüklerle karşı tarafı ya iyi ya kötü şekilde büyüleriz diyor. hı O hı. kadar etkili seçtiğimiz kelimeler. Dediğin gibi ikincisi kişisel algılama. Tekrar edelim Hı istersen hı, hı. onu. Kişisel Varsayımda bulunma. algılamıyoruz. Ya. Hı hı. Varsayımda bulunmuyoruz. Hı hı, O da ne demek varsayımda bulunmak? İşte bir şey yapıyor karşı taraftaki. Bunun için yaptı diyoruz. Biz kendi bakış açımıza, kendi algımıza, o ana kadar oluşturduğumuz inanç kalıplarımıza göre değerlendiriyoruz. Aslında belki bambaşka bir şey yapıyor. Orada da iletişim devreye giriyor. Konuşarak halletmek devreye giriyor. Varsayımda bulunmayacağız. hı hı, Bir de her iki tarafta e, elinden gelenin en iyisini yaptığından emin olacak. hı hı. Yani bir evlilik, atıyorum evlilik üzerine konuşuyorsak, evlilik bitiyorsa bile ben bu evlilik için elimden geleni yaptım ama yürümedi diyebilme iç rahatlığına sahip olman Tabii. lazım Bir de gibi karşılıklı adımlar ilişkinin. çok kıymetli. Hani ben bu çocuklarımızla da olan da böyle. Hani ben Hı hı. adım atıyorum kendimi açıklamak için, ama o ne beni anlamaya vakıf oluyor, ne bana geri cevap veriyor, tenezzül ediyor. Hani üstelememek lazım. İstediğimiz kadar hani biz zormuş olalım, ama o konularda dikkatli olmak, işte onların o sınırlarını aşmıyor Aynen. olmak Evet. Saygı kıymetli. göstermemiz gerekiyor. Şey Son bir geldi şey de, aklıma. ha, Pardon. söyle. Hani Söyleyeceğim. çocukken evde mesela çocukları tembih ederler, komşuya gittiğinde işte şunu yapma bunu yapma falan filan. Sonra orada çocuk yapar çünkü ailesi orada konuşamayacağını bilir. Eve geldiğinde de o çocuklar genelde dayak yer. Ben sana böyle dememiş Ay, miydim diye. Benim çok vardı öyle arkadaşım. kaş Özellikle göz öyle yapar. Biz çocuklar, evet, şeyde oralarda de daha da şımarırlardı mesela. O yüzden ben hep şunu hayır. baz alıyorum. Ben kimsenin olmadığı yerde çocuklarımla konuşabildiğim şeyi herkesin ortasında da konuşabiliyorsam benim kelime ölçütüm o. Eşimle de öyle, çocuklarımla da öyle, iş arkadaşlarımla da öyle. Bu çok kıymetli gerçekten. Yalnız da birebir de konuştuğumuzu biz toplum önünde de konuşabileceksek o kelimelerle konuşmayı tercih ediyorum. Çok güzel bir şeye değindin. Biz hayır deme konusunu işledik Gülden'le. Hı hı. Orada da yine bundan bahsettik. Hatta Gülden dedi annelerimiz böyle kaş göz işareti yaparak bize Biz de hani oradan böyle hayırlarını iletir. Ve orada biz çocukken iyi çocuk olmanın hayırlara uymakla Hı hı. özdeşleştirdik. Hı hı. İyi çocuk olmak. İyi yetişkinken de bizim o içimizdeki çocuk var ya hep, ona iyi olması için işte insanlara hiç hayır diyememeye başlıyoruz bu defa. Yani sınırlarımızı ihlal ediyoruz. Kendi sınırlarımızı Evet. ihlal ediyoruz ve o maalesef. zaman da ne oluyor? O saygı depomuz boşalmış oluyor. Yani Aynen öyle. insanların değil mi bize o göstermesi gereken, bizim bile kendimize göstermemiz gereken o Hı hı. saygı depomuz yavaş yavaş eksilmeye başlıyor Aynen. ama bu dediğiniz gibi çocukluktan itibaren başlıyor Münevver. Sen deyince aklıma geldi. Hı hı. Çok benzerini çocukken bak inan şimdi sen deyince gözümün önüne geldi ben de yapıyordum. Hı Yani hı. mesela bize birileri geliyor, misafir geliyor. Eskiden daha çoktu böyle ev gezmeleri falan bizim zamanımızda. Birileri geliyor. Ya normalde yapmayacağım şeyleri öyle arsızca yapıyorum. Çünkü biliyorum ki yanlarında hiçbir şey denmeyecek ama son dakikalarda şimdi gidecekler ya artık vakit yaklaşmış. Böyle anneme babama böyle kedi gibi yanaşıyorum falan hani işte yani hani sonra Olanları unutun, yaşananları unutun diye. aynen ben de yapıyormuşum bunu şimdi sen deyince anımsadım ben bunu. Ya bir şey daha söyleyeceğim. Ben şimdi böyle konuşurken şu da aklıma geldi ya. Şunu da yapıyoruz. Mesela yeni kurulacak ilişkilerde şunu da çok yapıyoruz. Karşımıza çıkan insanları böyle insan olarak değil de bir imkan olarak görme. Yani Hmm, ben bundan ne fayda sağlarım? Bunun bana güzel. getirisi ne olur? Ya bu o kadar kırıcı bir şey ki aslında. Hı hı. Karşımızdaki insan
derinliği olduğunu unutuyorsunuz. Karşınızdaki insanın bir hikayesi olduğunu, işte iyi yönleri, kötü yönleri olduğunu unutuyorsunuz. Ben buradan ne fayda sağlarım ya? Bana ne gelir buradan? Ya o zaman Çıkar ilişkisi gibi oluyor o zaman işte. ya Maalesef çirkin. bazen kurulabilecek böyle potansiyeli çok yüksek bir ilişki. Bu bir iş ilişkisi olabilir, bu bir aşk ilişkisi olabilir. Mahvetmiş oluyorsunuz. O Evet. derinliği yakalayamamış oluyorsunuz. Yani insanları bu yozlaşmış bir halde böyle imkan gibi de görmeyelim lütfen. Evet, değil mi? Onlara saf bir şekilde bakabilmeyi ya da insanlar bize nasıl baksın istiyorsak o şekilde başkalarına da bakabilmeyi adet Harika. edinebiliyor olalım inşallah. Var mı eklemek Bir de istediğin? bir de birbirimizi değiştirmeye çalışmayalım, dönüştürmeye çalışmayalım. Süper bir Örneğin bir Son cümle güzel oldu. evlilikten önce görüp de evlenince değişir kısmı yalan. Böyle bir şey yok. Yalan, yanlış hepsi yani tecrübeyle sabittir bu arada. Bu arada yalnız bu cümlenin üstüne bence bir program yapmamız gerekiyor. Ay Bunu evet notalım. ya, bu cümle çok sıkıcı oldu. Yapalım, Evet. yapalım. Bizde konu çok kızlar. Her konudan bir başkası çıkabilir. Çok güzel geri Böylelikle bildirimler de alıyorum. toparlayabiliriz. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bugünlük de Biz bu de kadar teşekkür olsun mu? Evet. Olsun, O zaman olsun. bizden herkese Yine görüşmek üzere diyelim. Görüşmek Hoşça üzere. kalın. hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.